Değerli meslektaşlarım, TBM serimizin bu en teknik bölümlerinden birinde sert kaya formasyonlarına odaklanıyoruz. Sert kaya tünelciliği sadece bir kazı işlemi değil, yer altındaki muazzam stresin ve mekanik dayanımın bir denge sanatıdır. Bugün makinelerin tasarımını belirleyen 3 ana kategoriyi inceleyeceğiz. 1. Açık mod, 2. Tek kalkanlı ve 3. Çift kalkanlı sistemler. Bu üç sistem arasındaki fark sadece bir dış kabuk meselesi değil, bir itki, ilerleme ve güvenlik felsefesi farkıdır. İlk durağımız açık mod TBM'ler, yani Main Beam TBM. Bu makineler stabil kaya ortamlarının şampiyonudur. Herhangi bir çelik kalkanın korunmasına ihtiyaç duyulmayan masif kaya kütlelerinde bu makineler rakipsizdir. Bu makineler gripper dediğimiz hidrolik pabuçları tünel yan duvarlarını kilitleyerek itki kuvvetini kayadan alır. Bu radyal basınç kazı kafasının aynaya uygulayacağı yüksek tork ve itki için gerekli reaksiyonu sağlar. Ancak kritik detay şudur. Gripper basıncı kayanın UCS değerinin yaklaşık %10'unu aşmamalıdır. Eğer aşarsa pullanma başlar ve tünel cidarını daha kazmadan bozarsınız. Açık TBM'lerde kazı devam ederken kalkan olmadığı için arkada eş zamanlı olarak birincil iksa yapılır. L1 bölgesi dediğimiz bu alan açık TBM'lerde tahkimatın en yoğun yapıldığı kritik bölgelerdir. Peki ya kaya kendi ağırlığını taşıyamayacak kadar blokluysa? İşte burada tek kalkanlı TBM zırhı devreye girer. Tek kalkanlı makinelerde gripper yoktur. Makine arkadaki beton segment halkalarına basarak ileri gider. Bu durum segment kurulumu bitmeden kazının başlayamaması anlamına gelir. Yani sistem döngüseldir. Buradaki en büyük risk etki kuvvetinin betonun yapısal bütünlüğüne zarar vermesi ve çatlaklar oluşturmasıdır. Şimdi asıl teknolojiye, hızın zirvesi olan çift kalkanlı TBM'lere geçiyoruz. Bu makineler iç içe geçmiş iki kalkan ve bunları bağlayan bir teleskopik eklemden oluşur. Arka kalkan segment yerleştirirken ön kalkan gripper yardımıyla kazıya bağımsız olarak devam edebilir. Bu sürekli kazı yeteneği çift kalkanlı sistemleri dünyadaki en hızlı makineler konumuna getirir. Ancak yüksek örtü tabakası altındaki sıkışma riskinde kaya kalkanı sarmaya başladığında eklem kilitlenebilir. Eğer kalkan sıkışırsa makineyi kurtarmak için içeriden el kazısı veya bypass tünelleri gerekebilir. Sıkışmayı önlemek için kalkan tasarımında koniklik dediğimiz geometri tercih edilir. Ayrıca kesici kafadaki copy cutter diskleri kalkan çapından daha geniş bir delik açarak sürtünmeyi azaltır. Sert kayada bir diğer kritik faktör aşındırıcılık endeksidir. Kayadaki kuvars oranı arttıkça disklerin ömrü kısalır. Bu da sık duruşlar ve yüksek maliyet demektir. Şantiye yönetimi aşınma oranlarını önceden tahmin edip yedek parça lojistiğini buna göre yapmalıdır. Lojistik demişken şunu da belirtmek gerekir. Band konveyör sistemlerinin kapasitesi kazı hızıyla senkronize olmalıdır. Aksi takdirde en hızlı makineye sahip olsanız bile lojistik darboğaz nedeniyle kapasiteniz düşer. Kaya kütle kalitesini değerlendirirken RMR ve Q sistemlerini standart olarak kullanıyoruz. RMR değeri 60'ın üzerinde ise açık TBM ile hız rekorları kırmak mümkündür. Ancak RMR 40'ın altına düştüğünde kalkan koruması olmadan ilerlemek bir güvenlik felaketidir. Bu geçiş sonlarında ön sondajlar ile aynanın önündeki 30-40 metreyi sürekli taramalıyız. Operasyonlarda veri madenciliği artık bir standart haline gelmiş durumdadır. PLC sistemlerinden gelen veriler anlık olarak izlenir. Mesela tork aniden yükseliyor ama ilerleme düşüyorsa muhtemelen bir sıkışma zonuna giriyorsunuzdur. Bu durumda parametreleri hemen optimize etmezseniz kesici kafa ve rulmanlar zarar görebilir. Kesinlikle unutulmaması gereken şey şudur. Sert kaya tünelciliği bir güç gösterisi değil, bir hassas ayar sanatıdır. Doğru makine seçimi şantiyeyi bir bataklıktan kurtarıp
profesyonel bir fabrikaya dönüştürür. Aslında işin özü şu: açık TBM ekonomiktir, tek kalkan güvenlidir, çift kalkan ise en verimlidir. Yanlış seçim bitmeyen bir takvim, doğru seçim ise başarıyla tamamlanan bir projedir. Bir sonraki bölümümüzde yumuşak zeminlerin devlerine, yani EPB ve Slurry teknolojilerine geçeceğiz. Yer altındaki bu büyük mücadelede bizi dinlediğiniz için teşekkürler.